Bugün size tuhaf bir soru sormak istiyorum. Gerçekten yaşadığınızı sandığınız bir anı, ya hiç yaşanmadıysa? Bir yüz, bir koku, bir söz. Tüm detaylarıyla hatırladığınız o an belki de hiç olmadı. Belki de beyniniz geçmişe ait boşlukları öyle ustaca doldurdu ki siz bile gerçeği sahte olandan ayıramaz hale geldiniz. Hiç kendinizden emin bir şekilde bir olayı anlatıp yanınızdaki birinin "ama öyle değildi" dediğini duydunuz mu? Ve sonrasında ne oldu? Onun hatırlamadığını mı düşündünüz? Yoksa siz mi yanıldınız? İşte bugünkü konumuz tam da bu soruların etrafında dolaşıyor. Zihnimiz ne kadar güvenilir? Hafızamız ne kadar sağlam? Ve daha da önemlisi gerçek ile kurgu arasındaki o görünmez sınır ne zaman silinir? Sahte anılar, yanlış hafıza ve bilginin etkisi üzerine konuşacağız bu bölümde. Ama önce şu fikre alışın isterim. Bazen hatırladığımız şeyler bizim değil, beynimizin yarattığı kurgusal ve hiç yaşamadığımız sahte bir geçmiş dönem anısı olabilir. Sahte anı sendromu ilk kez Freud tarafından bastırılmış çocukluk anıları üzerine yapılan çalışmalarda ortaya atılmış bir kavram. İnsanların düşünce biçimlerini, duygusal tepkilerini ya da gündelik yaşamlarını etkileyen bu durum, belirgin bir neden-sonuç ilişkisiyle açıklanamaz ve bu yüzden sendrom olarak tanımlanır. Bugünün dünyasında internetin de etkisiyle sahte, çarpıtılmış, yanlı ya da doğrudan yanlış bilgilerin dolaşımda olduğunu söylemek yersiz olmaz. Bu tür bilgiler bireyleri ya da toplulukları yine doğrudan veya dolaylı manipüle edebilir. Hatta bu manipüle edilen kişiler zamanla bu yanlış bilgilerin gönüllü savunucularına bile dönüşebilir. Sosyal medyada sürekli maruz kalınan yanlış bilgiler bir süre sonra gerçek olmayan ama gerçeğin yerine ikame edilen sahte bir gerçeklik haline gelebilir. Çünkü insan zihni boşlukları en uygun şekilde doldurma eğilimindedir. Eksik ya da yanıltıcı bilgiler, mevcut bilgi birikimimizle birleşerek sahte bir anısal örüntü oluşturabilir. Her bireyin kendine has bir öğrenme modeli vardır. Kimi bilgiyi derinlemesine araştırarak öğrenir, kimi yüzeysel biçimde dinleyip izlemeyi tercih eder. Ancak her bilgi, zihnin yapısına ve kişinin geçmişte edindiği bilgisel veya duygusal altyapıya göre şekillenir. Burada yine daha önce kanalda paylaştığım öğrenme modeline göre zihin olumsuz düşünceleri nasıl algılar bölümünü dinlemenizi öneririm. Orada öğrenmenin farklı şekillerini, olumsuz ve sahte olanı nasıl algıladığımızı detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bilgiye ulaşmak bugün her zamankinden çok daha kolay. Ancak bu kolaylığın bilgi kirliliğini de beraberinde getirdiği de yadsınamaz. Dolayısıyla yanlış bilgilerin biz onların farkına varmadan zihnimize sızması ve içselleştirilmesi de çok kolay. Doğru ile yanlışın, bilimsel olanla spekülatifin, gerçek olanla sahtenin birbirine karıştığı bir çağdayız. Herkesin bir fikri, bir yorumu, bir gerçeği var ve bunlar bize her yerden fısıldanıyor. YouTube videolarından, Instagram hikayelerinden, X flotlarından, forumlardan ve sayısız haber başlığından. İşte tam da bu yüzden zihnimiz bu bilgi kalabalığında savunmasız kalabiliyor. Doğru sanarak aldığımız bazı bilgiler aslında doğrulanmamış, manipülatif veya tamamen uydurma olabiliyor. Ancak zihnimiz özellikle sürekli maruz kaldığı bilgileri elemeden içselleştirme eğilimindedir. Çünkü insan beyni tekrar eden verileri doğruya yakın olarak kaydetme eğiliminde. Ne kadar çok duyarsak o kadar gerçek sanıyoruz. Ve farkına bile varmadan bu çarpıtılmış bilgiler düşünce biçimimizi, duygularımızı ve kararlarımızı yönlendirmeye başlıyor. Zihinsel bir tür arka kapıdan sızma yaşanıyor. Sahte bilgi, gerçeklik zeminimizin bir parçası oluyor. İşte bu yüzden bilgiye ulaşmanın kolay olduğu bir çağda bilgiyi süzmek, ayıklamak ve sorgulamak her zamankinden daha büyük bir beceri haline geliyor. Aksi takdirde sadece bilgiye değil, onunla birlikte gelen yanılsamalara da sahip oluyoruz. Peki sahte veya yanlış bir bilgiyi fark etmek için neler yapabiliriz? Eleştirel düşünme. Bilginin doğruluğunu analiz edip onu eleştirel bir gözle yeniden değerlendirebiliriz. Sahte bilgilerin zihnimizde yer edinmesini engelleyebiliriz. Kaynak kontrolü. Güvenilir bilgi, güvenilir bir kaynağa sahiptir. Özellikle internet ortamındaki içeriklerin kaynağı mutlaka sorgulanmalıdır.
Gerçekle sahteyi ayırt etme, yalanla gerçeğin iç içe geçtiği durumlarda bilgileri ayıklamak zaman alabilir. Ama düzenli analizle bu becerimiz de geliştirilebilir. Sahte bir bilgiyi etkili kılmanın en kolay yolu onu gerçek olanla harmanlamaktır. Bilgi ne kadar ayrıştırılması güç haline gelirse, inananların sayısı da o kadar artacaktır. Gelin biraz da dışsal değil de duygusal ve düşünsel olarak sahte anıları nasıl oluştururuz bir de ona bakalım. Sahte anı sendromuna sahip bir bireyin geçmişine, özellikle çocukluk dönemine bakmak gerekir. Bastırılmış, ifade edilememiş ya da yüzleşilmemiş olaylar zamanla zihinde kurgulara dönüşebilir. Örneğin küçük bir köpekten korkma anısı zamanla o köpeği hafızamızda dev, salyalı, kocaman ve sivri dişleri olan canavar bir yaratığa dönüştürebilir. Veya savunmasız zamanlarımızdan kalma bir akran çatışması abartılarak bir tür çete savaşına çevrilebilir. Anısal bu boşluklar çoğu zaman bastırılmış duygulardan, sağlıklı modelleme eksikliğinden, aykırı toplulukların etkisinden, manipülasyona açık olan bir zihinden, sürekli onay beklentisinden veya uyarıcı madde kullanımı gibi etkenlerle birleşerek sahte anılar doğurabiliriz. Bir de yanlış hafıza vardır. Özellikle politikacılar veya iyi birer hatip olan sofistler tarafından sıklıkla insanları manipüle etmek için kullanılır. Bu kişilerin bir kısmı gerçekte yaşanmamış olayları tarihle hiçbir ilgisi olmadığı halde güncellenmiş gerçek gibi sunarak zihinlerdeki boşluklardan içeriye sızmaya çalışır. Ve ne yazık ki bilgiye erişimi kısıtlı, sadece belli ve sabit bir hayat görüşünü benimseyen insanlar tarafından bu anlatılar kolayca benimsenebilir. George Orwell'ın 1984 romanında dediği gibi, biz düşmanlarımızı yok etmeyiz, onları değiştiririz. Zaman da bu işin başka bir boyutudur. İnsan yaşlandıkça zihinsel işlevleri zayıflayabilir. Anıları hatırlama ve sıralama şekline göre karışabilir, doğru kronoloji bozulabilir. Olmamış bir olay olmuş gibi, olmuş bir olay olmamış gibi hatırlanabilir. Hatta geçmişte yaşanan bir hadise yakın zamanlı başka bir anıyla birleşerek yepyeni ama sahte bir anıya dönüşebilir. Bir şeyi hatırladığınıza kesin emin olmanız, onun mutlaka doğru olduğu anlamına gelmez. Kısaca zihnimiz bize her zaman doğruyu sunmaz. Ne kadar emin olursak olalım, hafızamız yanılabilir. Ve belki de en tehlikelisi de şudur. Sahte anılarla şekillenmiş bir benlik, gerçeğe sırtını dönmüş bir toplum da yaratabilir. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşünceye dek sağlıcakla kalın.